Dünyanın başına bela olan ve ölüm imparatorluğu diye anılan Rockefeller ailesinin Illuminati küreselleşme ve gizli örgütler vasıtasıyla dünyaya getirmek istedikleri yeni dünya düzeniyle ne yapmak istiyorlar? Dünyanın en zengin ailelerinden Rockefeller ailesine ait Rockefeller Vakfı'nın 10 yıl önce yayınladığı iddia edilen bir raporda koronavirüsün salgınını bir anlattığı ortaya çıktı. Raporda virüsün gelişmiş ülkeleri etkileyeceğinden, ilk Çin'in kurtulacağından, yüz maskesi takan insanların artacağından ve sokakların boş kalacağından bahsedildiği ileri sürüldü. Tartışmalı rapor, koronavirüsün insan yapımı bir biyolojik saldırı olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi. Gerçekleri Allah'tan başka kimse bilemez fakat iddia ettikleri koronavirüsünün mucitleri olduğu bilgiler arasında. Bir aile düşünün, Dünya Bankası'na ve IMF'ye borç para vermiş olsun. Bir aile düşünün, bir ABD Başkanı Yardımcısı, bir senatör ve pek çok iş adamına sahip olsun. Adı komplo teorilerinden müzelerin duvarlarına kadar pek çok yerde geçen Rockefeller ailesinin en yaşlı üyesi Senior John David Rockefeller kimdir? John David Rockefeller, Birleşik Devletler'in ilk milyarderi ve tüm zamanların en zengin insanlarından biri olan Amerikalı işletmeci, sanayici ve hayırseverdi. Kardeşi William Rockefeller ile birlikte Rockefeller ailesini kurmuş ve ölene kadar hanedan reisliği yapmış, aynı zamanda Rockefeller Vakfı'nı kurmuş ve ölene kadar vakıf başkanlığı yapmıştı. Rockefeller 1839'da New York'a bağlı Richford köyünde kalabalık ve yoksul bir çiftçi ailede 8 kardeşin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Babası ve annesinin ayrılmaları sebebiyle ailecek zor günler geçirdiler. Annesiyle birlikte yaşamaya devam John ve diğer kardeşleri tarlada patates ve mısır ekip bunları satan annelerine yardım ederek bir süre yaşama tutundular. Lakin ilerleyen zamanlarda ailede iyice büyüyen ekonomik geçimsizlik sebebiyle John, ailenin en büyük erkek çocuğu olarak lise eğitimini sonlandırıp erken yaşta iş hayatına atılmak zorunda kaldı. Kariyerine ilk defa 16 yaşında ürün komisyonculuğu yapan bir şirkette muhasebeci çırağı olarak başladı. Gençliğinden beri çevresi ve yakınları tarafından hep yüksek vizyonlu bir insan olarak tanımlanmış John. 20 yaşından sonra petrolün büyük bir kaynak olacağını öngördü ve dönemin dünyasında damıtılması zor, çamurla eşit değere sahip lakin geleceğin dünyasında kara altın denilecek kadar kıymetli bir enerji kaynağı olacak olan petrol işine girişti. 1870'te Standard Oil'i kurdu. 1897'ye kadar işletti ve en büyük hissedarı olarak kaldı. Kurduğu üniversitelerinden olan Chicago Üniversitesi ve Rockefeller Üniversitesi'nde petrokimya üzerine araştırmalar yaptırdı. Ve günümüzün dünyasında neredeyse hayatın her yerinde olan plastik ve türevlerini buldurttu. Petrolün kullanım sınırı dünya genelinde elektriğin girişine kadar bir ışık kaynağı olarak kullanılan gaz yağı ve otomobilin icadından sonra yakıt olarak kullanılan benzin ile yetiniyordu. Rockefeller'ın serveti ise gaz yağı ve benzin önem kazandıkça yükseldi ve sonunda BD'deki tüm petrollerin %90'ını en üst düzeyde kontrol ederek ülkedeki en zengin kişi oldu. Dahası Rockefeller kendi petrollerini başka bir taşımacı şirket aracı yapmadan doğrudan kendi düşettiği ana boru hatları ile taşıttırdı. Böylece hem onu düşman gören demiryolu şirketlerini hem de sektördeki diğer petrol rafinecilerini hızla iflasa sürükletti. Zamanla Rockefeller petrol endüstrisinde bir devrim yarattı. Yaptığı sermaye ile dünyaya petrolün nasıl bir değer olduğunu gösterdi. Büyüyen teknolojik yeniliklerle birlikte petrol daha çok çıkarılmaya başladı ve Rockefeller bu petrolü işleten tek kişi haline geldi. Bu yüzden ülkede kendisine karşı büyük bir muhtaçlık hissi duyuldu. Rockefeller'ın bu şekilde mali ve manevi büyümesi Ida Tarbell gibi yorumcu yazarları da endişeye sokmuştu. Tarbell yazılarında Rockefeller'ları çokça eleştirdi ve Rockefeller'ların sahip olduğu bu gücü kötü kullanacağından endişe duyduğunu belirtti. Büyüme süreci içerisinde gerek rakipleri gerekse de yüksek sınıf halk tarafından pek sevilmeyen John'a sırasıyla 1884'te ve 1896'da 2 defa silahla suikast girişiminde bulunuldu.
Ancak her ikisinden de ufak yaralanmalar alarak kurtuldu. Kamuoyundaki kötü imajını tam tersine çevirmek için dönemin halkla ilişkiler babası sayılan Eve Verley'den yardım aldı. 1911'de Birleşik Devletler Yüksek Mahkemesi federalleşmiş petrol şirketi Standard Oil'in federal tekel yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle şirketin dağıtılması gerektiği kararını verdi. Bu davadan sonra Rockefeller'ların şirketi ExxonMobil, Chevron Corporation, BP gibi günümüzde hala dünyada en yüksek gelire sahip olan şirketleri içeren 34 ayrı petrol şirketine bölündü. Rockefeller bu şirketler üzerinden de kontrol kurdu ve şirketin 34 parçaya bölünmesi piyasada hareketlilik yarattı. Böylece satışlar anormal bir şekilde artmaya başladı. Bu 34 şirketin toplam değeri önceki şirket Standard Oil'in toplam değerinin önce 2 sonra 3 katı kadar arttı. Sonuç olarak John David Rockefeller ülkenin ilk milyarderi, dönemin yaşayan en zengini ve kaydedilmiş tarihin en zengini oldu. Öyle ki kişisel serveti günümüze kadar geçen süre içerisinde yani 107 yıl geçse de hala servetini geçen olmadı. Eğer günümüzde yaşasaydı 418 milyar dolarlık bireysel servetiyle tüm ABD ekonomisinin %2'sini tek başına kontrol edebilirdi. Bir konuşmasında bazıları ailemizin ABD'nin çıkarlarına karşı çalışan gizli bir örgüt olduğumuza inanıyor. Bizi uluslararası olarak görüyorlar ve daha global ve daha politik bir yapı kurmaya çalıştığımızı söylüyorlar. Eğer suçlama buysa suçluyum ve bununla gurur duyuyorum demesi de oldukça ilginçtir. Birçok ilaç üreticisi olan David Rockefeller hayatında hiçbir zaman ilaç kullanmadığı ve ailesine de kullandırmadığı söyleniyor. Bu iddianın kanıtına ulaşmak mümkün olmadığından yalanlanıyor. 2002'de kendi çıkarttığı Anılarım adlı kitabında 90'lı yıllardan bu yana her gün işe gittiği ve disiplinli biri olduğu notlar arasındadır. Sağlık sorunları nedeniyle iş hayatından ayrılıp satın aldığı bir adada dinlenmeye çekilmişti. 100 yaşındaki doğum günü kutlamalarında tek isteğinin 200 yaşını kutlamak isteğiydi. Defalarca çeşitli ameliyatlar geçirerek 6 kalp, 3 böbrek, 2 ciğer nakli yapılmıştı. Bunlara rağmen daha fazla hayatta kalmayı başaramamış, 20 Mart 2017'de 102 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle uykusunda vefat etmiştir. David Rockefeller her ne kadar ölmüş olsa da sahip olduğu şirketlerle dünyada hüküm sürmeye devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu türden videoların devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.